Manavgat Üniversitesi konferans salonuna bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. A very warm welcome to all of you. Neden buradayız? Manavgat Üniversitesi olarak yürüttüğümüz birçok Erasmus projesi var. Bunlardan bir tanesi de özellikle öğretmenlere yönelik olarak yürüttüğümüz Augmented Content, Türkçe'de arttırılmış içerikle çevirdiğimiz bir K250 projesi. Bunun projenin sonlarına yaklaştık ve bir çoğaltıcı etkinlik için bugün burada toplanmış durumdayız. Tekrar bir kez daha hepiniz hoş geldiniz diyorum. Program dışında ajandamızı klasörlerde bulabilirsiniz. Onu bir kez daha üzerinden hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Така, виждаме какво случва на презентация. Kayıt işlemlerini bitirdik az önce. Biraz sonra açılış konuşması yapmak üzere bu müdürümüzü Sayın Hasan Türk'ü davet edeceğim. Arkasından projenin müdürümüz İbrahim Elmano projenin genel bir tanıtımını yapacak. Daha sonra ben platformu biraz size tanıtmaya çalışacağım. Arkasından video dersleri, hazırlanmış olan video dersleri tanıtmak için Evgeniye kardeşleri sahneye davet edeceğim. Daha sonra Finlandiya'da ortağımız Krasnodar mobil uygulama için sahneye gelecek. Akabinde Augmented Content'i olası uygulamalar için Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Vesaika Asenova ve Dinamo olarak sunumlarını gerçekleştirecekler. Son olarak da Sarsma Mediko Okulu'ndan sınıflarda sanat gerçekliği uygulaması sunumu yapmak üzere Sırdan Kategori sahneye çıkacak. Açılış konuşmasını yapmak üzere okul müdürümüz Sayın Hasan Türk'ü sahneye davet ediyorum. I would like to invite our school principal, Mr. Hasan Türk'ü, to make his opening speech. Yurt içi ve yurt dışında katılan saygıdeğer misafirlerimiz. Okulumuz Manavgat Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Ben öncelikle arttırılmış içerik projesi konusunda uzun zamandır çalışan İbadio, Svetanka ve Hasan hocamıza değerli katkılarından dolayı sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerimiz, konumuz olan dijitalleşme içinde bulunduğumuz yüzyılın en belirgin özelliğidir. Hepimizin bildiği gibi dijitalleşme teknolojik gelişimin bir ürünüdür. Öyle ki uzmanlar tarafından 21. yüzyıl dijital çağ olarak adlandırılmaktadır. Dijitalleşme hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler sayesinde hayatın her yanını ve her yönünü etkileyen bir devrim niteliğindedir.
İnsanoğlu artık dijital ürünleri ve dijital teknolojileri pek çok alanda sağlıktan tarıma, ekonomiden mimariye kadar her alanda kullanmaktadır. Günümüzde her alanda olduğu gibi eğitimde de öğretmen ve öğrenci boyutunda da dijitalleşme oldukça fazla önem arz etmektedir. Özellikle bütün dünyayı etkileyen pandemi döneminde uzaktan eğitim vermek zorunda kaldığımız dönemde dijital ürünlerin yararını çok fazla gördük. Bunun dışında eğitimde dijital ürünlerin kullanılması sayesinde gerek öğrenciler, gerekse öğretmenler zaman mekan sıkıntısı duymadan öğrenme işlemlerini kolayca gerçekleştirmektedirler. Yine bu sayede öğrencilerin performansı, sınavları, testleri kolayca değerlendirilmekte, zamandan ve mekandan tasarruf edilmektedir. Eğitimde teknolojinin kullanılmasıyla öğrenciler yurt dışı okullarındaki akranlarıyla kolaylıkla online forum, Zoom, video konferansı gibi dijital araçlarla birbirleriyle iletişime geçip kültürler arası bağ kurabilmektedirler. Öğrencilerin bu şekilde birbirleriyle iletişime geçmesi, farklı görüş ve düşüncelerin öğrenebilmesi açısından oldukça önemli olduğunu düşünmekteyim. Ayrıca öğrencilerin teknolojik cihazlara ve materyallere çok fazla ilgi duydukları hepimiz tarafından bilinmektedir. Öğrencilerin bu özelliklerinden yararlanarak onları daha verimli hale getirmeliyiz. Bu anlamda arttırılmış içerik bizim için çok önemli ve bu alanda çok işimize yarayacak bir unsur. Evet, ben sözü daha fazla uzatmadan bu programı hazırlayan ve bu programın içerisine beni de dahil eden arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum.
Şimdi de projemizin koordinatörü, muhtar ortağımız Erasmus'un yetkililerinden İvayo Manavgat'ı sahneye davet ediyorum. İvayo. I'm very happy to be here on this event in our park, Turkish. I'd like to say a big thank you for their support in this project. Because when we started this project for 2 years, we had one partner from one school in Austria. But they didn't work as we expected. And 3 months later, after starting the project, we decided to change park. And this situation is very difficult, especially in Erasmus program, because you must find a good new partner, because I think it's going, they didn't stop it. And this partner must be ready to take a part in these activities. And I hope that you find this school in Manavgat as our partner in the project, and all expectation was approved in the end of the project. Thank you for the principal for activity participation of colleagues from this school, and especially for the son. I didn't speak a lot words now, because the main point of the project and the result will be presented from my son. Maybe it's good to translate some words in English. Thank you. Birkaç yıl projeye başladığımızda Avusturyalı bir okul projede ortak olarak yer alıyordu. Fakat daha sonra farklı sebeplerden dolayı projede yer almaktan vazgeçtiler ki dönem dönem böyle şeyler olabiliyor Erasmus projelerinde. Ve hızlı bir şekilde onların yerine geçebilecek bir okul olmak zorundaydık. Ve bu da Namık Fen Lisesi oldu. Okul müdürünün aktif katılımı, desteği, öğretmenlerin de projeye sahip çıkmasıyla şu ana kadar görevleri layıkıyla yerine getirdiler ve harika bir ortak kazanmış olduk. For me as a teacher and educator, it's very important that in this project we have one very new innovation. Benim için önemli şeylerden bir tanesi bu projede yenilikçi bir bölüm var, yenilikçi bir taraf var. The innovation is in the area that we are keeping in textbook, standard textbook, in the middle of the educational process. Bu yenilikçi olan şey, ders kitaplarımızı eğitim öğretim sürecinin tam ortasına oturtuyoruz. And the main aim of our project is developing digital materials around the textbook. Not always the textbook. Ders kitaplarını destekleyen ders kitaplarını merkeze alan, tam merkezi olduğundan bir takım dijital araçlar geliştiriyoruz. And technology helps us to make this bridge to textbooks to digital resources. Teknoloji bize bu ders kitaplarını dijital kaynaklara dönüştürme fırsatı veriyor. But what this works will be understood a little bit later. Ne demek istediğimizi umarım biraz sonra daha iyi anlayabileceksiniz. Okay. And in the end of my words, I would like to say again thank you for all other partners from Finland, from Vienna, and from Greece. Only Greece is not here partners, but we are streaming this on the internet, and this is my words. Son bölümde tüm ortaklarımıza, Finlandiyalı ortaklarımıza, Avusturyalı ortaklarımıza, şu anda bizimle birlikte bulunmayan Yunan ortaklarımıza, onlar hepsi canlı yayın aracılığıyla takip ediliyorlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Okay, thank you very much. Evet, bu bölümde ben projeyle ilgili biraz tanıtım yapmak istiyorum. Çoğunun anlatamadıkları için İsmail Hasan'ın Manavgat Fen Lisesi'nde İngilizce öğretmeni ve kısa bir süredir de Erasmus olarak görev yapıyorum. Ve bu projenin
okulumuzun temsilcisi, yöneticisiyim. Arkadaşlarımızla birlikte yürütmeye çalışıyoruz ilk olarak. Bir K2 projesi, K2 projeleri de aslında birkaç türe ayrılıyor. Bunu şöyle söyleyebiliriz. K220, hareketlilik odaklı olmayıp ürün çıktı odaklı projelerdir. Biraz daha öğrencileri dahil ettiğimiz proje tiplerine göre biraz daha profesyonel çalışma isteyen ürün odaklı, çıktı odaklı projelerdir. Sadece okullarda yer almaz ki ortamda hepinizde de görebilirsiniz. 6 ortağız, 5 ülkeden 3 tane ortaokul lise var, liselerinde okullar, 3 tane de eğitim kurulu. Yani sivil toplum örgütleri eğitim alanında faaliyet gösteren kurulu kuruluşlar var. Bu ortaklık yapısını zaten gayet net bir şekilde açıklıyor. Neden okullarda? Okullarda bazı şeyleri test edebilmemiz için var. Eğitim kurumlarında daha profesyonel kurumlar onların içerikleri geliştirilmemizde daha deneyimli oldukları için 2 yıllık bir çalışma az evvel Dubay'ın da söylediği gibi biz biraz geç dahil olduk. Avusturyalı okul çekilince biz 3-4 ay kadar gecikmeli olarak dahil olduk projeye. Ama hızlı bir şekilde adapte olduk. Bir ay sonra biz oralara projemiz bitecek. Kasım'ın 15'inde. Fakat çalışmalarımız henüz bitmedi, devam ediyor. Nedir burada yapmaya çalıştığımız şeyler? Öğretmenlerin ve öğrencilerin dijital eğitim kaynakları içerikleri geliştirmesinde becerilerini artırmaya yardımcı olan ve bunları ücretsiz bir şekilde eğitim toplumlarıyla paylaşabilmek. Proje ortaklarımız biraz daha iyi görmek isterse de koordinatörümüz Soft kurumu, Sofya, Bulgaristan merkezli. Sofya'dan, Bulgaristan'dan bir okulumuz var. 30 numaralı Bratya ve Dunov okulu. Finlandiya'dan Turkiye kurumu, ortaklarımızdan Avusturya'dan Exelon firması kurumu ve Yunanistan'dan bir lise, şu anda onlar aramızda değiller. Ve o Türkiye'den de Manavgat fen lisesi proje ortakları olarak yer alıyor. Hedeflerimiz neler? Çok da zor değil belki ama şöyle bir üstünden geçmek gerekirse öğrencilerin öğretmenleri uzaktan öğrenme becerileri, dijital becerileri geliştirebilmek, artırılmış gerçeklikle ilgili olarak bilgi metodoloji geliştirebilmek ve kağıt odaklı öğrenme materyalleri yerine dijital kaynakları, dijital araçları geliştirmek ve öğretmenlerin mesleki kimliklerinin gelişmesine yardımcı olabilmek, bu sayede hayat boyu öğrenme motivasyonuna katkıda bulunabilmek. Proje kapsamında 3 tane fikri çıktı geliştirdik. Bunlar web platformu birazdan daha yakın tanıtmaya çalışacağım. Bir mobil uygulama, video dersler, YouTube kanalında video dersleri var. Web platformumuz Augmented.eu olarak sağladığımız bir web sayfamız var, web platformumuz var. Burası öğretmenlerin ve öğrencilerin ücretsiz bir şekilde kaydolabilecekleri ve paylaşım yapabilecekleri bir platform. Burada dijital kaynaklar için depolayabileceğiniz alanlar var ve birçok dilde hizmet alabilirsiniz. İngilizce tabii başta olmak üzere İngilizce, İsveççe, Bulgarca, Almanca, Türkçe, Yunanca, İspanyolca, Rusça, Slovakça ve Çek dillerinde web sayfasında, platformda kaynaklara ulaşabilirsiniz. Hala platform geliştiriliyor arkadaşlar. Bunu da söylemem gerekir. Öğretmenler olarak neler elde edebiliriz burada veya öğretmenlerin neler var? Bu kaynaklara erişim hakkınız, izniniz var. Bir üye olmanız gerekecek. Kaynak kendiniz içerikler geliştirebilirsiniz. Bu içerikleri paylaşabilirsiniz. Kaynakları öğrencilerin hazırladığı geliştirdikleri içerikleri denetleyip onaylayabilirsiniz.
kendi sınıfınızı, grubunuzu oluşturabilirsiniz. Bir tane kitap üretebilirsiniz, oluşturabilirsiniz. Hedef kitlelerinizden diğer grup olan öğrenciler geldiğinde onlar da içerikler oluşturabilirler. Öğretmenleri tarafından onaylandıktan sonra bu içerikleri yayınlayabilirler. Hazır içeriklere erişim sağlayabilirler ve öğretmenlerinden kodu elde ettikten sonra, şifre elde ettikten sonra onlara özel olarak hazırlanan gruplara, sınıflara katılabilirler. Öğretmenlerin gönderdiği görevleri takip edebilirler. Platform nasıl çalışıyor? Platform herhangi bir ders kitabında ek bilgi, ek alıştırma, ek ödev, ek içerik geliştirmek istediğinizde bunları oluşturabilmenize fırsat veriyor. Ve bu uygulama için mobil uygulamada var. Geliştirilmiş arama yöntemleriyle, arama yöntemleriyle de istediğiniz kaynağı alıştırmayı, ödevi bulmaya fırsat sağlıyor platform. Bu bölümde belki platformu birazcık daha yakından tanıyabiliriz. Evet, platformun ana sayfası burası. Augmented.eu. Buraya geldiğinizde arkadaşlar çok kısa bir bilgi var. Augmented'e hoş geldiniz. Content'e tahmin edeceğiniz üzere Augmented Content'in kısaltılmasını oluşuyor. Orada tabii bilgiyle alabilirsiniz ve YouTube kanalına yönlendirebilir sizi. Sign up'tan üye olabilirsiniz. Login'den de giriş yapabilirsiniz. Öğrenci ve öğretmenlerin herkesin üye olmasına fırsat veriyor. Tamamen ücretsiz bir uygulama. Öğretmen ve öğrenci olarak geçirebiliyorsunuz. Elbette belirttiğiniz e-posta adresine bir konfirmasyon, yani onay maili geliyor. Ondan sonra bilgileriniz aktif hale gelebiliyor. Katılım sağladıktan sonra, üye olduktan sonra öğretmenin login gerçekleştirdiğinizde platforma giriş yapmış oluyorsunuz. Platformun ana yüzü burası. İsterseniz elbette, burada zaten üye olduğunuz zaman adınızı görebileceksiniz gibi. İlk seçebiliyorsunuz. Kaynaklardan ilk seçebiliyorsunuz. Ben konferansımızın anlattığı Türkçe olduğu için Türkçe bölümünü seçtim. Burada özellikle içerikleri yönetin, içeriği yönetim bölümünün resources bölümünden sizler oluşturulmuş içerikleri listedebilirsiniz, içerik oluşturabilirsiniz, öğrencileriniz tarafından oluşturulan içerikleri onaylayabilirsiniz. Sizin onayınız olmadan hiçbir şey yayınlanamayacak. Öğrenciler tarafından oluşturulan içerikleri mutlaka öğretmenlerin onayından geçmek zorunda. Burada sonra öğrencileriniz var. Öğrencilerinizin listesini görebilirsiniz, listeleyebilirsiniz, gruplar oluşturabilirsiniz. Oldukça kolay bir şekilde grubunuzu buradan oluşturabilirsiniz. İsmini yazarsınız. Burada gizli kodlar, isterseniz bunu değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz bir kodu siz verebilirsiniz. Bunu otomatik olarak veriyor. Ve burada da eğer varsa bir notunuz grubunuza notlarınızı gönderebilirsiniz. Benim burada henüz biraz sembolik olsun diye size paylaşabilmek için bir tane bunlar, bir öğrenci grubu var. İstediğiniz sayıda grubu oluşturabilirsiniz. Başka bir bölümde, kitaplar bölümünde ise kitapları listeleyebilirsiniz. Kitaplar ortaklarımız tarafından bazen de Türkçe kitaplar olduğunu göreceksiniz. Biyolojinin örneğin. Ortaklarımız tarafından bizlerin de dahil olduğu kitaplar, ders kitapları, okullarda kullanılan ders kitapları buraya yüklendi. Örneğin burada herhangi bir bölümde bir şey eklemek istediğinizde onu çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şuradan size gösterebilirim. Kaynakları araştırın. Yani yüklenmiş olan kaynakları rahatlıkla bu bölümde görebilirsiniz.
Örneğin burada arkadaşlarımızdan 6. sınıf için sayfa 9'a, ders kitabında 6. sınıf için sayfa 9'a bir tane içerik hazırlanmış. İlk tıkladığımızda bizi o içeriğe bir video o hazırlanan videoya, öğretmen tarafından hazırlanan sayfa 9'da ilgili videoya yönlendiriliyor. Şu anda bizim öğretmenlerimizde içerikler hazırlamaya başladılar. Yakında proje süremiz bitmeden 15 Kasım'a kadar biz de ilgili bölümlerde içeriklerimizi öğrencilerimizin bir arada anlayabilmesi için yükleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bu uygulayacağın değişikliklerde içerikler zaman içerisinde proje süresi bitmeden eklenecektir. Onun dışında söyleyebileceğimiz kendiniz de isterseniz burada yer almayan herhangi bir kitabı, ders kitabını taratabilirsiniz. Ana sayfasında resmi içerik burada onun ilgili dersinizde ekstra olarak kullandığınız örneğin dikkat olması gerekiyor. Bunun dışında yaptığınız herhangi bir faaliyette sınıflarınız olabilir ya da sınıfınızda yaptığınız farklı çalışmalar olabilir. O gibi faaliyetlerde ekstra olarak da burada yer almayan kaynakları, kitapları rahatlıkla platforma yüklenip öğrencilerinizle serbest bir şekilde, ücretsiz bir şekilde paylaşım yapabilirsiniz. Platformla ilgili ana hatlarıyla söyleyebileceklerim bunlar. Hala geliştiriyoruz. Dillerle ilgili düzenlemeler yapıyoruz. İçerikleri yükleme noktasında da çalışmalarımız devam ediyor. Dediğim gibi hala vaktimiz var bir yerlere daha. Ama 15 Kasım'a kadar bütün içerikleri, özellikle Bulgar arkadaşlarımız, Bulgar okullarımız oldukça fazla sayıda içerik yüklediler. Biz diğer okulda hazırlıklarımız devam ediyor. Önümüzdeki 15 gün içerisinde inşallah Kasım'ın başlarında biz de ders kitaplarımızla ilgili ekstra çalışmaları öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin istediklerine herkesin kullanımına açacağız. Platformla ilgili benim söyleyebileceklerim, aldığım notlar bunlar. Oldukça basit aslında kullanmak. Dediğiniz zaman öncelikle tabii ki üye olmak gerekiyor. Üye oldukça gelişimi sağladığınızda dil seçeneğinden de Türkçe dilini seçerseniz eğer rahat bir şekilde platforma hakimiyet sağlayabilirsiniz. İstediğiniz paylaşımları istediğiniz kadar, istediğiniz zaman dilimi içerisinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen ücretsiz bir uygulama. Platformla ilgili varsa sorularınızı ben bekliyorum. Alabilirim yoksa bir sonraki bölüme devam edeceğiz. I think that's all I can say about the platform. Maybe if I have forgotten something a while expecting you to easily remind me. Oh, I think that's quite clear. Sonraki bölümümüz, şimdi 3 tane fikir çıktı değiştirdiğim için. Bir tanesi platform, bir tanesi de video dersler. Video derslerle ilgili olarak Finlandiyalı ortağımız tercihçilerinden Kasım'da video dersleriyle ilgili olarak Avusturyalı ortaklarımızdan Ergeniyeva kardeşleri sahnede.
Augmented competency yaptığımız içerisinde proje kapsamında geliştirdiğimiz video dersleri sizle paylaşmak istiyorum. We have created over 100 video tutorials that include various Windows PC software applications and their counterparts available over the internet on online platforms. Online platformlarda kullanılabilecek çok fazla değişik teknik içeren yüzden fazla video dersi geliştirdik. All are free to use and they support multilingualism. Hepsi ücretsiz ve çok farklı dilleri destekleyebiliyor. The applications are selected so that the novice user can use them to create various digital learning materials. Bu konuda sıradan bir kullanıcının da dahi çok rahat bir şekilde, sorunsuz bir şekilde kullanabilmesini ve oradan sağlayan bir yöntem geliştirildi. Yani kullanıcı dostu bir konuda. For easier orientation in the application video tutorials, we have divided them into separate playlists. Farklı bölümlere ayırıp onları daha kolay bir kategoriye yapabilmek için The videos in each playlist are in different colors. her oynanma listesindeki videolar farklı renklerde. Here we have the playlists themselves with their colors. Burada playlistleri, oynanma listeleri ve renklerini görebiliyorsunuz. For working with raster graphics, we have used a dark blue color. Yes. Koyu mavi renkli raster grafiklerle çalışabilmek için koyu mavi renk kullandık. Here we have introduced the PaintNet desktop applications and the Pixel Art online application. Bu bölümde PaintNet ve Pixel Art online aplikasyonları anlatmaya çalıştık derslerimizde. With their help, images taken with digital cameras, smartphones, or scanned can be processed. Bunlar sayesinde dijital kameralarla, akıllı telefonlarla ya da tanıtılmış araçlarla çekilen görseller rahat bir şekilde işlenebilmektedir. For working with vector graphics, we have used a green color. Vektör grafiklerle yeşil renk kullandığımız bölümlerde vektör grafiklerle ilgili bölümler. Here we have introduced the InSpace desktop app and the vector online app. Bu bölümde biz InSpace masaüstü uygulamasını ve vektör online uygulamasını anlatmaya çalıştık. With their help, schemes, drawings, and illustrations can be created using ready-made libraries or form vectors. Çizilmiş isimlerden hazır kütüphanelerde bulunabilen illüstrasyonları, çizimleri, şemaları oluşturabilmekteyiz. We have used red color for working with video. Video ile çalışabilmek için de kırmızı rengi seçtik. Here we have created video tutorials for the OpenShot desktop app and the Chat online app. Masa üstünde kullanabileceğiniz OpenShot uygulaması ve online bir uygulama olarak kırmızı şeklinde ikili video derslerimizi kırmızı anlattığımız videolarla çektik. They can be used to process a video shot with a digital camera or a smartphone or video download from the internet. İnternetten indirilen videolar ya da cep telefonları, dijital kamerayla çekilmiş olan videoları işleyebileceğiniz araçlardan bunlar. We have used the color purple to denote the audio processing video tutorials. Ses işleme araçları için ise seçtiğimiz renk mor. Here we look at the OLSD desktop app and the online audio mass app. Bu bölümde çoğunuzun aşina olduğu konuda Augmented
ses işleme uygulaması olan masaüstü uygulaması adı çıktı ve ondan olarak Augmented uygulamasını anlatmaya çalıştık. With their help, you can cut apart an audio recording or remove noise in it. Bu araçlar vasıtasıyla siz herhangi bir ses dosyasında rahatlıkla işleyebilirsiniz, kesebilirsiniz, içindeki sesleri, dış sesleri ayırt edebilirsiniz. We have used the blue color for the video tutorials to capture what's happening on the screen. Ekranda olan bitenleri yakalayabilmek için video derslerini anlattığımız mavi uygulama. Here we review the Turkiye desktop app and the Manavgat online app. Burada video dersler olarak Turkiye'nin masaüstü uygulamasını ve online uygulamayı video derslerinde anlattık. With them, you can capture on-screen actions in a video to be accompanied by a commentary from your side. Bu uygulamalar sayesinde bir videodaki sahneleri yakalayabilirsiniz ve kendi yorumunuzu, bu sahneleri kendi yorumunuzu rahatlıkla ekleyebilirsiniz, gerekirse sorularınız. We have used the color brown to indicate the video tutorials for creating animations. Animasyonları yaratmak için oluşturduğumuz video derslerini seçtiğimizde ise kahverengi. Here we look at the PowerPoint desktop app and the Explain Everything online app. Yine iki tane uygulamayı bu video derslerinde anlatmaya çalıştık. Bir tanesi hepimizin bildiği PowerPoint masaüstü uygulaması, diğeri de online bir uygulama olan Explain Everything. With them, you can create short animations and movements of objects on the screen, which can be exported to videos. Bu uygulamalarla daha sonra videolara ekleyebileceğiniz ekranda nesnelerin hareketleriyle ilgili küçük videolar çekebilirsiniz. The orange color indicates the knowledge base videos. Turuncu videolarımız, video derslerimiz ise quiz videoları, bilgi yarışmaları videolarını içeren dersler. Here we only look at online applications to be used in education, the Office 365 forms and the similar Google applications. Burada iki tane online uygulama ki birçoğumuz tarafından da bilinen eğitim ortamlarında sıkça kullanılan Office 365 formları ve benzer Google uygulamaları. They create quizzes that can be checked automatically. Bu araçlar sayesinde otomatik bir şekilde kontrol edilebilen quiz uygulamaları geliştirilebilir. For video distribution, we have created a separate video tutorial series, which is grayed out. Video dağıtımı için ise seçtiğimiz bu video dağıtımı olan video dersleri için seçtiğimiz renk ise grayed out, gri solmuş bir renktir. In it, we look at how videos are published, shared on the platforms YouTube, Vimeo, Facebook, Office 365, and Google Drive. Bu bölümde video servisi sunan video paylaşım platformları olan örneğin YouTube, Vimeo, Facebook, Office 365 ve Google Drive'ın başlarını inceledik. Finally, we have a different playlist for the new app. Son olarak Manavgat uygulaması için farklı bir playlistimiz, oynatma listemiz var. It can be used to create various interactive materials such as educational games, interactive videos, and others. Çok farklı interaktif materyaller yaratmak için kullanabilirsiniz diye uygulaması. Örneğin eğitimsel oyunlar, interaktif videolar ve vesaire benzeri uygulamaları oluşturmuş kullanabilirsiniz. Each of the video lessons are in English with subtitles created for it in the following languages. Bu video derslerin her birisi İngilizce olarak çekildi ve altyazılı farklı dillerde mevcut. Bulgarian, German, Finnish, Greek, Turkish, Swedish, Czech, Slovak, Spanish, and Russian. Bu farklı diller Bulgarca, Almanca, Fince, Yunanca, Türkçe, İsveççe, Çekçe, Slovakça, İspanyolca ve Rusça.
Now let's see the video tutorial for creating an interactive video from a playlist from here. Şimdi interaktif bir video oluşturabilmemizi anlatan video dersimizi Learpod uygulaması üzerinden izleyeceğiz. Creating and using interactive content is one of the biggest advantages of the Nearpod platform. An interactive video is a video in which the playback of the video stream is interrupted at certain moments and an action is required from the user. This action can be answering a question or reading some information. In the Nearpod platform, any video can be made interactive, including one that has been already published on YouTube. Adding interactivity to a video in the form of multiple choice or open answer questions is done by selecting video from the Create button. The screen loads the available video resources in the Nearpod platform library. Here you can search by the criteria that are defined in the left panel. When a video is selected, it is loaded into the program's player. In the bar below it, the places where there is interactive content are marked with blue circles. An interactive moment can be selected with the mouse without watching the video by clicking on the corresponding blue circle. Selecting Edit loads the question into the screen. Here it can be edited. The Save button returns you to the video. Each of the interactive moments can be moved by dragging on the bar. Using the Save button, this video is added as a slide in a lesson. By selecting the Front of Class button, you can see how it will play out when used by the learner. A message appears that the video contains interactivity, which must be confirmed before it can run. Hungry and you haven't had. Return to the work screen by clicking the X in the upper right corner while the video is playing. Haven't had dinner yet. I'm about to serve food for thought on the internet, so you in the. Videos on a given topic are the most searched for on YouTube. The Nearpod platform has an integration with the video sharing platform. In this way, interactivity can be added to any YouTube video. Here is how this works. Via the Create button, video is selected from the Input menu. Then the YouTube tab is selected. In the search field, enter a search for a video. Select a clip from the list of results. The content of the video can be played with the play button. Where is the European Union? Obviously here somewhere, but much. Using the Save button, located at the bottom right, the selected clip is loaded into the interactivity editor. Depending on the length of the video, this process may take more or less time to wait. The play button starts the video. Where is the European Union? Obviously here somewhere, but much like the European continent itself, which has an unclear boundary, the European Union also has some fuzzy edges to it. To start, the official members of the European Union are, in decreasing order of population, Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Poland, Romania, the Kingdom of the Netherlands, Greece, Belgium, Portugal, the Czech Republic, Hungary, Sweden, Austria, Bulgaria, Denmark, Slovakia, Finland, Ireland, Croatia, Lithuania, Latvia, Slovenia, Estonia, Cyprus, Luxembourg, and Malta. At the desired place to ask a question, the blue Add Activity button is clicked, where the current position in the video is at. From the window that appears, select the type of question by specifying Open-Ended Question for open-ended questions and Multiple Choice Question for multiple choice questions. The question editor is loaded, where the question is entered in the field and the possible answers
in the fields below it. The correct answer is marked by placing a check mark in front of it. Then the Save button is selected. The video plays until the next place where a question can be asked is found. The edges of the EU will probably continue to expand further out as there are other countries in various stages of trying to become a member. How the EU works is hideously complicated and a story for another time, but for this video you need know only 3 things. First, countries pay membership dues, and second, vote on the laws they all must follow, and third, citizens of member countries are automatically European Union citizens as well. This last means that if you're a citizen of any of these countries, you are free to live and work and retire in any of the others, which is nice, especially if you think your country is too big or too small or too hot or too cold. The European Union gives you options. By the way, did you notice how all 3 of these statements have asterisks attached to this unhelpful footnote? Well, get used to it. There, the Add Activity button is pressed again, and the corresponding type of question is selected. If mathematical formulas are to be entered in the question, the Pi button below the question field is clicked, from which the required one is selected. Clicking the Save button saves the question and returns to the video. Inserting interactivity continues until the end. Sometimes the videos are very long. Nearpod has a built-in tool that can trim a part of the video. Here's how it's done. The Trim button is clicked. A new video duration bar appears, and moving the end markers fixes the new video length. Then the Trim button is clicked again. So now only this part remains in the interactive video. The created interactive video is saved using the Save button. It can be viewed with the Preview button at the bottom right of the material. Where is the European Union? Obviously here somewhere, but much like the European continent itself, which has an unclear boundary, the European Union also has some fuzzy edges to it. To start, the official members of the European Union are, in decreasing order of population, Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Poland, Romania, the Kingdom of the Netherlands, Greece, Belgium, Portugal, the Czech Republic, Hungary, Sweden, Austria, Bulgaria, Denmark, Slovakia, Finland, Ireland, Croatia, Lithuania, Latvia, Slovenia, Estonia, Cyprus, Luxembourg, and Malta. These were the basic steps for creating an interactive video on the Nearpod platform as an educational resource. Thank you for your attention. Yapı kardeşlere teşekkür ediyoruz. Çünkü teknik sorun yaşadık. Ses belki çok net duyulmadı ama alt yazı ile en azından Türk misafirlerimize videoyu anlatabildik. Sorunu çözebilirsek sesli bir şekilde videoyu oynatacağız birazdan. Şimdi geçmiş oluyoruz. Teşekkürler bir kez daha. Şimdi platformun kapatırsa birinci kullanımından ikincisi az evvel tanıttık görmezler bu araçlarla ilgili. Üçüncüsü ise bir mobil uygulama. Mobil uygulamanın de hızlı bir şekilde paylaşması için her yollarımızdan basit ve anlamlı sahneye alıyoruz. Herkese merhabalar. Bu organizasyonda davet için okuduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.
created during this project that is really easy to use. It's the application that is for smartphones for tablets, and it's very easy to access the materials created by the teachers and students. Bu proje kapsamında geliştirdiğimiz en önemli uygulamalardan bir tanesi de çok kolay bir uygulama olan öğrenci öğretmenlerin hızlı bir şekilde, ücretsiz bir şekilde erişebileceği bir uygulama. Android için kullanabilirsiniz. Platformdan bunu indirebilirsiniz. Play'de hem de Apple Store'dan ilgili uygulamayı rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Oldukça basit bir uygulama. Nasıl olduğunu anlatmayacağım ama bunun ilgili bir videomuz var. Onu sizinle paylaşacağım. The mobile application provides easy and quick access to the digital resources that are available on the acontent.eu platform. After starting it, you can choose between two options for using it. Search for resources for access to digital resources, or log in into the system to enter the platform. When selecting Search for resources, there are two search options. If Search by Photo is tapped, a digital resource can be searched by photo from a textbook page. This is done by tapping the Choose File button. Then choose between camera, if you will take the picture at the moment, or files, if you will use a previously taken picture. When the file is loaded, tap the Search Resources button. The found digital resources are displayed on the screen, from which you can select the desired one by tapping the button with the eye or the button to download the resource. The resource can then be downloaded, but only if it is uploaded as a file and not as an internet address. The second search option, Search by Advanced Criteria, allows searching by various criteria, such as textbook author, class, country, language, and textbook title. It is not necessary to specify all search criteria. It is enough to specify one to make the search. When the Login into the System option is tapped from the home screen, the platform access screen is loaded, where a username and password must be typed in. If there are none, tap the Sign Up link to register. After logging into the platform, digital resources can then be uploaded for use by other users. The mobile application is available for Android and iOS operating systems and can be downloaded freely from Google Play and App Store, respectively. Projemizin üçüncü çıktısı olan mobil uygulamayı sağlıklı bir şekilde nasıl paylaştık. Benim sunumum bu kadar. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sonraki sunumda devam edeceğiz. Açık hava sınıfları olarak müzeler ve Augmented content'in olası uygulamaları başlıklı sunumu yapmak üzere ruh medeninden Bulgaristan'dan Veselka Nasenova ve Irena Borova'yı sahneye davet ediyorum.
project, Erasmus project. I want to thank you, coordinator, for the invitation of Hassan, future principal. Thank you. Bulgar'la birlikte Bulgaristan'ın bir şehrinden Milli Eğitim Müdürlüğü olarak buradayız. Davet ettiğiniz için okul müdürü Sayın Hasan Kökçü'ye çok teşekkür ediyoruz. Ve bu vesileyle de size sizin projenizle de bağlantılı olan sunumumuzu, kendi projemizdeki sunumumuzu yapmak isteriz. Dear Mr. Hasan Kökçü, Principal of the Namık Karamanci Fen Lisesi, dear Mr. Hasan Fiber, School Coordinator, dear Mr. Ivanov, Project Coordinator, thank you for the invitation to participate in the transnational conference Augmented Content, Empowering Education through Digital Innovation. Okul Müdürü Sayın Hasan Kökçü ve Sayın Ivanov başta olmak üzere bize çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu toplantıya, şu anki etkinliğe Augmented Content isimli projenin dijital inovasyon aracılığıyla eğitimi güçlendirme konulu konferansa davet ettiğiniz için. Dear colleagues, dear participants in the conference, we are very glad to attend the conference and to make together good and useful friendships and collaboration with all of you. Sevgili meslektaşlarımız, burada bulunduğumuz için, bu vesileyle yeni arkadaşlıklar edineceğimiz için, deneyimlerimizi paylaşabileceğimiz için çok mutluyuz. First, I would like to tell you some information about us. Öncelikle size bizle ilgili çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. In our country, we have 28 regional districts. Ülkemizde 28 tane bölgesel vilayet var. Vidin is a main city of the same name district. Vidin aynı zamanda Vidin eyaletiyle aynı ismi taşıyan illerden bir tanesi. It is situated in the northwest part of the country. Ülkenin kuzey-batı tarafında yer almaktadır. And it is a city with centuries of history. Ve yüzlerce yıl geçmişe sahip olan tarihi sahip olan bir şehirdir. It was created in ancient times and it was important economic center. Antik çağlarda oluşmuş önemli ekonomik merkezlerden birisi olmuş bir şehirdir. Nowadays, we have 32 schools, 24 kindergartens, and about 9,000 students and children. Şehirde bilimde şu anda hayatında 32 okul, 24 anaokulu ve 9.000 civarında öğrenci ve çocuk var eğitim faaliyetlerinde. The task of our organization, Regional Department of Education, is to make conditions for state educational policy. Bizim görevimiz kurum olarak eğitim departmanı, bölgesel eğitim departmanı olarak Vidin bölgesindeki öğrenciler için devlet eğitimini gerekli şartlarda gerçekleştirebilecek politikaları, uygulamaları yürütülüyor. Our organization carries out one side control and on the other
methodological support of schools and kindergartens in the district. Organizasyonumuzun, kurumumuzun çalışmaları elbette okulları kontrol etmek olduğu kadar okulların, anaokullarının bölgemizdeki ihtiyaç duyduğu metodolojik desteği de sağlamaktır. We organize trainings, consultations, and sharing of good practices in various educational fields. Biz farklı eğitim alanlarında eğitimler, danışmanlık hizmetleri ve iyi uygulamaların değişimi gibi alanlarda işbirliği yapıyoruz. We also have experience in Erasmus Plus projects. Aynı zamanda Erasmus projelerinde de oldukça deneyimli bir kurumuz. Now I would like to present our second project. Şimdi size ikinci projemizi biraz tanıtmak istiyorum. The project title is Let's Move the Classrooms to the Museums. Projemizin ismi sınıflarımızı müzelere çıkartalım, müzelere taşıyalım. We were 4 partners from Bulgaria, Turkey, Greece and the Netherlands. Projede 4 ortak yer alıyor. Bulgaristan, Türkiye, Yunanistan ve Hollanda. The objectives that we had were to develop innovative ICT-based methodology for enhancing the intercultural competitions and skills of teachers and students. Projemizin amaçlarından bir tanesi hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin kültürler arası becerilerini geliştirebilmek amacıyla bilişim teknolojileri temelli yenilikçi metodolojiler geliştirmektir. We wanted to emphasize the connection between cultural heritage and all school subjects. Biz kültürel miras ve bütün dersler arasında bir bağlantı kurabilmenin altını çizmek istiyoruz bu projede. We wanted to stimulate collaboration between the participating countries through exchange of good practices. İyi uygulamaların değişimi aracılığıyla da proje ortamında ülkeler arasında işbirliği fırsatlarını arttırmak istiyoruz. And we wanted to strengthen the profile of the teacher profession and to increase motivation for lifelong learning. Ve elbette öğretmenlerin mesleki profillerini güçlendirerek bu sayede yaşam boyu öğrenme motivasyonlarını da arttırmayı hedefliyoruz. Our main product is a toolkit, one lesson at the museum. Ana çıktılarımızın projede bir tane kit, one lesson at the museum, müzede bir ders isimli bir kit, araç kiti geliştirdik. It contains lesson planning guidelines for all subject teachers, digital and online resources as presentations, games, educational interactive videos and applications. Bu kit ders planlama yönünde bütün derslerdeki bütün öğretmenler için bir takım yönler de geliştirmektedir. Ders planlaması noktasında dijital ve online kaynaklar kullanarak sunumlar, oyunlar, uygulamalar ve eğitimsel interaktif videolar. During the realization and the completion of the project, we also created interactive online map to introduce project partners and activities. Projenin uygulaması süresi esnasında da geliştirdiğimiz başka bir araç, online bir harita, interaktif online bir harita, proje ortaklarımıza aktivitelerimizi sunabilmek, tanıtabilmek için. We created Twin Space with all project materials and a Facebook
page. Aynı zamanda bir Facebook sayfamız ve Twitter bütün proje materyallerini de sergiliyoruz, sunuyoruz. We had a new idea for education that can change the educational environment, the educational tools and methods. Yeni bir düşüncemiz var projeye başlarken. Eğitim ortamını birazcık değiştirebilmek, eğitim araçlarını ve eğitim yöntemlerini de birazcık değiştirebilmek. We wanted to teach and study the general school subjects in the new environment at the museums and archaeological sites. Müzelerde ve arkeolojik alanlarda yeni bir öğrenme çevresi ortam olarak müzelerde ve arkeolojik alanlarda genel okul derslerini öğretmeyi ve öğrenmeyi hedefledik. Bu çalışmaları yapmak istedik. We wanted to share with other teachers and students the challenge to study mathematics, biology, chemistry through investigating cultural artifacts. Diğer öğretmenlerle ve öğrencilerle paylaşmak istediğimiz şey şöyle bir zorluktu. Matematik, biyoloji, kimya derslerini kültürel bazı araçları araştırarak, kültürel bazı olguları araştırarak matematik, biyoloji, kimya derslerinde özellikle öğretmen ve öğrencilerimizi eğitim ortamlarını biraz değiştirerek zorlamak istedik. To do that, we use tools and approaches from non-formal education and innovations. Bunu yapabilmek için de gayri resmi olmayan eğitim ve yenilikçi bazı uygulamaları yaklaşımları kullandık. First, we had several online trainings for getting to know some educational platforms and applications. İlk olarak sayısız diyebileceğimiz online eğitimler yaptık. Platformu ve uygulamaları nasıl kullanabileceğimize dair. We use platforms and applications to perform the lessons. Bu platformu ve uygulamaları derslerimizi gerçekleştirebilmek için kullanıyoruz. We also had training in this school during our transnational meeting. Uluslararası toplantılar esnasında da projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz toplantılar esnasında da bir takım eğitimler yaptık. All these lessons were conducted from teachers and students in different cultural, historical or archaeological sites. Tüm bu dersler öğretmenler ve öğrenciler tarafından değişik kültürel, tarihi ve arkeolojik alanlarda gerçekleştirildi. During the lessons, students used various educational platforms and applications by their own tablets or smartphones. Bu dersler esnasında öğrenciler çok farklı eğitim platformları ve uygulamaları kendi tabletlerinden ya da akıllı telefonlarından kullandılar. The teachers made pictures and videos during the lessons. Dersler esnasında öğretmenler resimler ve fotoğraflar çekti ve videolar çekti. After the lessons, students are asked to fulfill out a survey about their impressions from the lessons. Dersler bitiminde öğrencilerden dersler ilgili düşüncelerini içeren, düşüncelerini paylaşmaları istediğimiz bir anket uyguluyor. The results of a survey show that they enjoy the lessons, find them interesting and useful, and students think that they will remember the learning content that is presented in this way. Araştırma anket sonuçlarında gözü çarpan en önemli şey öğrencilerin büyük oranda bu derslerden keyif almaları ve bu sayede bu dersler arasında öğrendikleri içerikleri hatırlayacakları oldu. We developed 12 lessons in chemistry,
history, English, physics, mathematics, social science, and literature, and published them in a toolkit, one lesson at the museum. 12 tane ders geliştirdik. Kimya, İngilizce, fizik, matematik, sosyal bilimler ve edebiyat alanında ve bunları müzenin tek dersinde kitle yayınladık. The application that was developed during your project will be very useful for us. Proje boyunca geliştirdiğimiz uygulama bir de biz öğretmenler için çok faydalı olacaktır. We think that it could be used in our lessons in the museums, and it will be another important tool that will make lessons more useful, understandable, and interesting, and will motivate the students to explore, to create, and to learn. İnanıyoruz ki bu sayede bu aracı kullanarak derslerimizi müzelerde işleyebiliriz ve bu araç derslerimizi daha akılda kalıcı, daha verimli, eğlenceli bir halde işleyebilmemize yardımcı olacaktır ve öğrencilerimizi öğrenmeye, üretmeye ve keşfetmeye motive edecektir. Thank you again for the invitation, for the hospitality, and for the opportunity to attend the conference. Sizinle paylaşmayı farklı fırsatını verdiğiniz için teşekkür ederiz. Thank you very much everyone. Sırada sınıflarda sanat gerçeklik videonun projesinin sunumu için İspanya'da Augmented ve Bulgaristan ortaklığı lütfen bu projenin sunumu için Sars Augmented bölümünden Svetlana projeleri oluşturacağız. Thank you, and as usual, I'm on the stage before somebody introduced me, but I feel here like at home. Benim sunumda sahneye geldiğimiz çoğunlukla yaptığım gibi ama kendimde elimde hissediyorum. I can say my hello. And share with me 3 years ago, when I came for first time here in this school, it was okay if I speak only English, for Bulgaria. Birkaç yıl önce Bulgar'a ilk defa geldiğimde sadece İngilizce ve Bulgarca konuşmak normaldi. But I don't have any excuse 3 years later to say only few words in Turkish. Fakat artık bahanem kalmadı. En azından bunca deneyimden sonra en azından birkaç cümle Türkçe söyleyeyim. But as usually I say this is Hasan's fault. No Hasan Kürtçü, Hasan Biber's fault. Bu Hasan Kürtçü'nün hatası değil, Hasan Biber'in hatası. Actually, I'd like to thank you first to Mr. Kürtçü and then to the other Hasan. As I make jokes, maybe in this country, your name should be Hasan and then you will be a principal. And that was after Hasan Biber became a deputy principal. But how of the others understood? Herkes anladı. Okay, so I'm in a good position because maybe 85% of the people in this room know me. They know my sense of humor and they know that I have very good heart. Bu adadaki insanların çoğu beni yakından tanıyorlar. Mizah anlayışını ve iyi bir kalbim olduğumu biliyorlar. My presentation is very short because of 2 reasons. Bu oldukça kısa olacak iki sebepten dolayı. First is because the project that I would like to present, introduce maybe,
it's in the beginning. Birinci sebep size sunacağım henüz proje henüz başlangıç aşamasında. And the second reason is that, guys, I'm afraid that coffee will get cold. İkinci sebep ise çay kahve izlemek. Okay, so we are talking about new technologies. Yeni teknolojilerle ilgili konuşuyoruz bugün. And we are talking these days about future of education. Ve eğitim geleceği tartışıyoruz bu aralar. And this future combines virtual reality, augmented content, and augmented reality. Ve bu gelecek sanal gerçekliği, artırılmış gerçekliği ve artırılmış içeriği içeriyor. This project and this conference is to present the main outputs of the project Augmented Content. Bu konferans daha çok Augmented Content projesinin çıktılarını sizinle paylaşmak için düzenlendi. Within the presentation of Regional Inspectorate in town of Vidin, and they introduced something different. They introduced the book with guidelines for teachers, how to teach the class outside, outdoor. Biraz önceki sunumda bir eğitim müdürlüğü biraz daha farklı bir yaklaşımdan senin dışarıda dış mekanlarda nasıl dersler işlenebilir, yüzdelerde nasıl dersler işlenebilir ile ilgili projelerinin tanıtımını yaptı. What is the connection between both projects? The project of Regional Inspectorate finished 1 year ago, and this finished this year. So the connection is that when students have their lessons outdoor, in the museums or historical sites, they can use this application Augmented Content. Nasıl bir bağlantı kurabiliriz bu projeler arasında? Öğrenciler Augmented Content yani şu anda projeyi kullanarak derslerini istedikleri ortamlarda, istedikleri zamanda işleyebilir. What is common between Vidin and Manavgat? Vidin ile Manavgat arasındaki ortak şey, in Manavgat, Side, with the rich history and artifacts, is suburb of Manavgat. Manavgat'ta özellikle Side bölgesinde çok sevdiğim tarihi eserler, kalıntılar var. And in Vidin, you can visit the best preserved fortress, medieval fortress in the south part of Europe. Vidin'de ise Güney Avrupa'daki en sağlam kalelerden bir tanesi. In that way, the next idea of Regional Inspectorate is to combine both projects so Bulgarian students can go visit Manavgat and ruins that are in our area and use Augmented Content app for teaching. And also we hope that the students from Namur Karamanjı Fen Lisesi, how I pronounce it? Perfect. You see? I hope they will find useful our guidelines. Why I say our? Because I'm also part of that project. Vidin eğitim müdürlüğünün geliştirdiği projelerinde Vidin bölgesindeki öğrenciler, şehirdeki öğrenciler bu kaleyi, Manavgat kalesini ziyaret ederek dersler işleyebilirler. Türkiye'de ise Namur Karamanjı Lisesi öğrencileri Augmented Content için projenin ürünleri çıktılarını kullanarak Side bölgesinde dersler işleyebilirler. Next year, at the end of the next year, the project Virtual Reality for the Future Classroom will have multiplied events the same like this year in Manavgat. And I hope I can invite Mr. Hasan Gökçü and his Erasmus Plus team to visit us in Vidin and to attend our multiplier event.
Şu anda biz Augmented competency projenin çoğaltıcı etkinliği için Manavgat'tayız. Umarım gelecek sene benim içinde olduğum proje kapsamında artırılmış gerçeklik, özür dilerim, sanat gerçekliği konu alan proje kapsamında düzenleyeceğimiz çoğaltıcı etkinliği içinde Hasan Köşkü Müdürümüzü ve personelini biline davet edebilirim. As here in Turkey say, inşallah. Burada Türkiye'de söylediğiniz gibi inşallah. Maybe I know 10 words in Turkish, but I use it in the proper time. Çok fazla kelime bilmiyorum ben Türkçe'de ama doğru zamanda kullanmayı biliyorum. The video project, shortly virtual reality applied to the school education, is the partnership between 5 organizations, one university from Spain. Biliyorum diye biz adlarımız bu okul eğitimi projesinde 5 tane ortağımız var. Koordinatör İspanya. They are coordinator, University Rey Juan Carlos. Rey Juan Carlos Üniversitesi koordinatör. And the partners are one university from Germany. Ortaklarımız arasında bir tane Almanya'da bir üniversite, Hamburg Üniversitesi. This is Technical University in Hamburg. Hamburg Teknik Üniversitesi. And also one university from Finland. Ve aynı zamanda Finlandiya'da bir üniversite. I tried to pronounce the name of the town, but Krasi was laughing so much, so I'm not trying this second time. Birkaç kere telefon etmeyi denedim ama burası çok büyük için aktif olmadı. You can see that we have one partner, second partner from Spain, from Madrid. This is one cinema and video studio. İspanya'dan ikinci bir ortağımız var. Burada bir sinema ve video stüdyosu. They will create the virtual reality materials. Onlar sanat gerçeklik materyallerini geliştirecekler. The school that I represent now, this conference, Tarsino Veliki School in Vidin, is the only school that is officially partnering this project. Şu anda temsil ettiğim okul, Sarsıma Melike Okulu, bu projenin ortaklarından bir tanesi. The only school. Yes, the only one school that is partner with the budget to spend. Bütçesi olan, başka ortaklar, bütçesi olmayan ortaklar da var ama bütçesi olan tek okul, Bulgar okulu, Sarsıma Melike. The budget of the whole project is 400,000 euros. Oldukça büyük bir bütçeden söz edebiliriz. 400 bin euro. I don't know how we will spend this money, but we will try. Oraya nasıl harcayacağımızı bilmiyorum ama elimizden geleni yapacağız. So what is about this project? Projeyle ilgili neler söyleyebiliriz? And why we decided to try to do something about virtual reality in education? Ve neden eğitimde sanat gerçekliği üzerinde çalışmak istedik? The same like in your project, Augmented Content. Sizin Augmented Content projesiyle oldukça benzer bir. There are a lot of organizations and providers. Çok fazla sayıda organizasyon ve üreticiler var, materyal geliştirenler var. Who create augmented content or augmented reality materials. Artırılmış içerik ve artırılmış gerçekliği üreten insanlar. So we did the same with virtual reality. There are a lot of companies that produce different materials for augmented reality in the classroom teaching. Sınıf öğrenmesinde kullanılacak artırılmış gerçekliği üreten birçok firma, birçok şirket. Why is like this? Because the advantages of integrating VR in education are many. You can see immersive learning, immersive what that means. You are in the
in the place. You are not just somebody who looks outside. You can be inside the place that you are looking for, searching for, investigating. Sınıflarda eğitimde sanat gerçekliğinin avantajlarından bir tanesi universal learning, yani merkezde olduğumuz öğrenme. The next benefits, visualization of abstract concepts. Soyut kavramların görselleştirilmesi. Experiential learning, enhanced engagement and motivation, accessibility and inclusivity. So everything this, also interactive collaboration, everything this will make teaching easier. Öğretmenlerin işini kolaylaştıran birçok avantajları var bu projenin. Deneysel öğrenme, güçlendirilmiş dahil olma ve motivasyon, erişilebilirliği daha içeride, interaktivite ve işbirliği, yani birlikte çalışma ve işbirliği. Virtual reality is not something that will replace the teacher or will replace the lesson. Virtual reality materials will be just something that will make easier learning, more visual, and all these concepts like the human body, blood, viruses, the students will virtually touch and learn. I think so. Sanat gerçeklik öğretmenlerin yerini almayacak, sadece öğretmenlerin işini daha kolaylaştırabilecek materyaller üretmemize, uygulamamıza fırsat veren bir uygulama. What are the types of VR educational content? Sanat gerçeklik eğitim içeriklerinin türleri nelerdir? Simulations, Simülasyonlar, virtual field trips. sanat saha gezileri, Imagine how it will be if the students study about different historical landmarks here in Manavgat, in Side, and they can be in this reality immersively, and they can touch and see everything. Sadece hayal edin, buradaki öğrencilerin örneğin çok farklı kültürel tarihi alanları görebildiklerini, bunları derslerde işleyebildiklerini. 3D modeling and design. İşte üç boyutlu modelleme ve tasarım. Imagine how it is if you can enter in the blood system. You can follow the veins and everything that you can find in the human body. Okay, so I will make it shortly. Okay, so imagine how it is if you have 3D model of human body. Bir insan vücudunun üç boyutlu modelinin sınıfında olduğunu düşünün. And you can go inside and see from very close distance the blood system. Çok yakından inceleyerek vücudun içine girip örneğin kan sistemi, dolaşım sistemini çok yakından görebildiğinizi düşünün. You can go in the space and visit Mars, Venus, and other planets. Uzaya seyahat edip Mars'ın Venüs'ün ve diğer gezegenleri de görebilirsiniz. Even in the vocational schools, the student can be trained for different skills that they need for profession. Meslek liselerinde dahi ihtiyaç duydukları meslekleri gerektirdiği bazı eğitimlerin, donanımları bu sayede alabilirler. Your school is science school. Okulumuz bir fen lisesi. Imagine if many experiments that are dangerous for the students' health, you can make them with this virtual reality. Bu sanat gerçeklik sayesinde normal şartlarda çok tehlikeli olabilecek bazı deneyleri güvenli ortamlarda yapabilirsiniz. And not in the last place, we have this time training and skills development. Bu projede
son bölümünde türlerden bir tanesi de eğitim ve beceri gelişimi. Teşekkür ederim. Thank you, Tata. It's good. Always is good to have friends to help you. Todor künefe benden. Todor künefeyi çok seviyorum. That is the end of my presentation, because as I said, the project is in the beginning and we are still doing mapping and researches what kind of video production and what kind of video VR material to create. So let's hope next year, at the end, before Christmas, we will invite you for the next conference. Çok fazla uzun olmadı benim sunum çünkü projenin başındayız. Umarım bir sonraki toplantıda görüşebilirsek bu etkinlikte daha uzun bir sunum yapabilirim. I'd like to say thank you to Mr. Korçu and to his team on behalf of my partners from the universities and the Premium Scene Studio for the opportunity to introduce our project at this conference. Okul müdürümüz Sayın Turkiye bu çoğaltıcı etkinlik esnasında İsmail ortaklarımızla birlikte yürüttüğümüz projeyle ilgili düşük bir sunum yapma fırsatını verdiği için de ayrıca teşekkür ederim. Finally, the stage is yours. Teşekkür ederim. Evet, şöyle ajandaya bakıyorum, unuttuğumuz, atladığımız bir şey var mı? Sanırım yok. Varsa sorularınızı alabiliriz bu bölümde. Yoksa şimdi biraz sosyal zamanımız var. Çay, kahve ve küçük atıştırmalıklarımız var. O esnada da sohbet edebiliriz birbirimizle. If you have any questions, we are more than welcome. During the social time, if you are enjoying your tea, coffee and some snacks, we can again talk a little bit.